Merhabalar Çeyko'ya hoş geldiniz. Bu hafta böyle hazır tabanlı, deri tabanlı. Ben böyle dore gibi bir renk kullandım. Ve bu markanın Sultan'ın polyester ribonunu kullandım, ışıltı. Bundan yaklaşık 3 tane gidecek. Bir de sap bulamadım gerçi buna. Bu renge uygun. Yaz gelmediği için henüz. Ben bunların çekimlerini erken yapıyorum. Bunları kullanacağım ve fırfırlı bir çanta yapacağım. Yapılışına geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Gelelim yapılışına. Burada 3 tane tığ getirdim. Ben hani bunu şu araları geçebilmek için esasen 4,5'la öreceğim ama eliniz çok sıkıysa 5'le de örebilirsiniz. Bu 3 ve 4 numaralı tığları da şu deliklerden geçerken kullanmak üzere getirdim. Çünkü küçük delikleri var, biraz tığlar geçmiyor. Dediğim gibi bundan yaklaşık 3 tane kullanacağım. 200 gram bunlar, 110 metreymiş. Efendim gelelim yapılışına. Önce şöyle bir polyesterleri illaki bir şöyle yakmak gerekiyor açılmasın diye. Şimdi efendim 3 numaralı tığımı alacağım. Gayet kolay tabanla yapmak, biliyorsunuz. Uğraştırmıyor taban yapmakla insanı. Ama bence çok da mükemmel duruyor. Seviyorum ben hazır tabanla yapmayı. Şimdi ipimi alıyorum. Şu aradan geçirmeye çalışıyorum. Dediğim gibi anca geçiyor. Bunu birleştirirken biraz gevşek birleştiriyorum ben. Ya da 2 tığ kullanabilirsiniz. Biri birleştirmek için, diğeri aradan geçirmek için. Şimdi bu ipi de arkadan yürüteceğim ki gözükmesin. Delikten yapıyorum, çıkıyorum ve alıyorum. İşte burada diğer tığı alabilirsiniz isterseniz. Gevşek yapamıyorum ben öyle diyorsanız daha büyük tığı alıp onunla birleştirebilirsiniz. Onu söylemek istedim. Bakalım belki bu da geçer. Bu 4 numara çünkü. Yok, geçmiyor, zor geçiyor. En iyi 3 numarayla geçiyor. Şimdi ilk bağladık buraya ipimizi. Her deliğe 2 tane. 2 kere batıp çıkacağız. Dediğim gibi birleştirirken biraz gevşek birleştiriyorum. Bir sonraki deliğe ikinciyi yapıyorum. Birleştiriyorum. Bir sonraki deliğe. Bakın arkadan ipimi de yürütüyorum. Kaybolsun, gözükmesin diye. Burası tabanın altı. Alt kısma gelecek, yani dışarıda görülecek kısım. Böyle bütün tabanımın etrafını her delikten iki kere ilmek çıkararak örüyorum. Hazır tabanla çalışmak dediğim gibi daha kolay oluyor, daha muntazam bir tabanınız oluyor. Yeni başlayanlar için ideal. Ama her ölçüsü yok tabii bunların. Ve tabanı baz alarak motifi girmek gerekiyor. Gerçi biz bunda motif yapmayacağız, fırfır yapacağız üstüne. Bu şekilde bütün tabanımızı dönüyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz yani. Şurada 2 tane aldım, burada 3 tane aldım, yok. Hep 2 tane. Bu şekilde ben öreyim gelelim.
Şimdi tabağın etrafını her delikten 2 tane ilmek alarak ördüm ben. Bakın böyle görünüyor. Geldim başladığım yere, buradaki en baştaki, bakın burada bir ilmek kaydırma yapıyorum. Ve artık üst katı örmeye başlayacağım. Tığımı değiştirdim. 4,5 numara aldım. Bir tane zincir öreceğim. Ve bunu ben çakma sık iğne ya da yarım trabzan denilen şekilde öreceğim. Böyle ne yapıyorum? Bir kere doluyorum ve bir kere de çıkıyorum. Her trabzanın arasındaki boşluğa batarak üst sıraya çıkıyorum. Doluyorum. Bir kere de çıkıyorum. Doluyorum. Bir kere de çıkıyorum. Bu artık böyle yukarı doğru kıvrılacak. Ben bu simli ribonları çok sevdim. Bir tane daha çanta örmüştüm. Herhalde o yayınlanmış olur. Siz bunu izlemeden önce. Onun çünkü fotoğraf çekimlerini yaptım. Yayınlayacağım yakında. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Döne döne yaklaşık 12 santim, 10-12 santim kadar öreceğim. Ondan sonra ben aslında çantanın tamamını da örebilirsiniz. Hani hangi uzunlukta istiyorsanız. Fırfırları çantanın üstünde yapacağım ben. Tamamını ördükten sonra da yapabilirsiniz. Şimdi ilk önce bir 10-12 santim kadar yukarı çıkayım ben. Ondan sonra fırfırları nasıl yapacağız gösteririm. Ben bunu ilerleteyim. Tekrar görüşelim. Bakın böyle gözüküyor. Çok tatlı simli bir ip. Altın simli bu. O çok hoşuma gitti benim. Ben ilerleteyim örgümü. Ondan sonra tekrar görüşelim. Ben şimdi çantamı böyle büyüttüm. Bir tane yumağı tamamen bitirdim ve ikincisinden bu kadar kaldı. Bu da zannedersem saplarıyla falan bitecek. Böyle ilk fırfırımı da yaptım ben. Şimdi nasıl fırfır yapacağız onu göstereceğim ama şimdi şöyle bir şey oldu. Ben bunu yarım trabzanla başlamıştım hatırlarsanız. Tekrar video çektim ona. Bir böyle yayılma yaptı ona. Aslında onu da gösterdiğim bir video çekmiştim ama aradım bulamadım. Herhalde yanlışlıkla sildim. Olan bu yani. Sonra bunu tekrar sık iğneyle tekrar ördüm. Ve bu uzunluğa kadar getirdim. Ben fırfırları üzerine direkt örerek yaptım. Bakın bu şekilde. Hiçbir dikiş şu bu falan yok. Direkt üzerinden ilmek alarak yaptım. Şöyle özetleyeyim ben size. 16. Sık iğne sırasına ilk fırfırımı yaptım. İkinci fırfırımı da 8. sıraya yapmayı düşünüyorum. 8. Şuraya bir fırfır daha yapacağım ki üst üste binsinler diye. Yalnız hani onu unutmayın, sık iğne olarak ördüm. Başka hiçbir değişiklik yapmadım. Çünkü böyle dışa doğru yayılma yaptı. Böyle çok yana doğru yayılmasından hoşlanmadım ben. Onun için. Bir de bu ip biraz daha yumuşakmış bir önce ördüğüm ipten. Onun için de biraz yayılma yaptı. Öbürü daha simden dolayı daha sertti. Daha rahat örmüştüm. Yarım trabzan olarak ve sıkıntı olmamıştı. Yani velhasıl söktüm. Belli neredeyse buraya kadar örmüştüm. Söktüm baktım dışarıya yayılma yapıyor. Baştan sık iğne olarak ördüm. Ve tamamını sık iğne ördüm. Dediğim gibi birinci yumağım bitti. İkinci yumağımdan bu kadar var. Bu fırfır kısmı da oldukça ip yiyor. Onu da bilgisini vereyim. Mesela şöyle bir yumaktan bu kadar kaldı geriye. Oldukça ip yiyor. Onu da hatırlatayım. Benim de 4 tane ipim var. Aslında yetişse üstüne 3. fırfır da yapmak istiyorum ama yetişmeyecek muhtemelen. Yani öyle gözüküyor.
Şimdi size ben nasıl fırfır yapıyoruz onu göstereceğim. Nasıl direkt üstüne örüyoruz. Bunu ben 4,5 numarayla ördüm. Ama şimdi fırfırı yaparken bir küçük numara tığ kullanacağım. Çünkü aralardan ilmek alacağım. Daha kolay olması amacıyla bu 4 milimi kullanacağım. 4,5'la örmüştüm. Ama bununla şimdi ilmekleri alacağım. Sonra yine 4,5'la örmeye devam edeceğim. Bunun için ne yapıyorum? İlk önce çantamı şöyle bir yana yatırıyorum. Şu köşelerden birinden başlayacağım ki birleşme yeri yan tarafa gelsin. Şimdi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani daha fazla örmedim. Aslında öreceğim de bu fırfırı yaparken çekimi zor olur diye sizin için böyle yer bırakarak ördüm. 8. sıradan başlayacağım. 2, 4, 6, 8. Hatta 6 bile olabilir. Nasıl bir fırfır istiyorsunuz ona bağlı. Ben hatta 7'ye mi yapsam? Şuraya 7. sırayı yapayım. Bence daha güzel olacak. Ne yapıyorum? 7. sıradaki ilmekleri ördüğüm sık iğnelerin üzerine tekrar ilmek alacağım ki bunu örebileyim. Şimdi yeni bir yumakla başlıyorum. Dediğim gibi çok fazla ip yiyor. Şöyle biraz daha şuradan başlayayım. Tam orta kısmına gelsin. Şimdi 7. sıraya dediğim gibi ipimi alıyorum, sabitliyorum. Bir sonraki ilmeğe geliyorum. İpime bir tane sık iğne örüyorum. Bu şekilde ilmek alarak aslında bütün sırayı öreceğiz. Şunu da arada kaybetmeye çalışıyorum. Bakın şöyle bir şey oluşuyor burada. Çizgi gibi burada ilmeklerimiz oluşuyor. Fırfırın devamını bu şekilde öreceğiz. Şunu da artık kaybedelim. Onu bir keseyim, karıştırıyor ortalığı. Yanıma da çakmak almışım. Sonradan yapacağız artık bunu, çakmaklayacağız. Ama unutmayın kaçmasın. Bu şekilde bütün sıra boyunca ilmek alıyoruz. Şimdi daha net belli oluyor herhalde. Şöyle göstereyim. Bakın burada bir bombe yarattı bu. Sonra fırfırımızı buradan örmeye devam edeceğiz. Ben bu sırayı olduğu gibi ilmekleri alayım. Ondan sonra fırfırı beraber örelim. Artık son sık iğnemi yapıyorum. Ve geliyorum en baştaki başağın üstüne ve burada ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Ve 3 tane
zincir örüyorum. Şimdi buradan sonra geriye dönük öreceğim. Çünkü bu tarafı düz geliyor. Diğer tarafta ilmek almaya çalışınca ip de karışıyor. Onun için bu tarafı böyle aldım. Örerken de bu tarafa doğru öreceğim. Tığımı da değiştiriyorum. Normal örgü yaptığım, diğer taraflarını ördüğüm 4,5 numaraya geçiyorum. Şimdi 3 tane zincirimi ördüm. Bu bir trabzan yapıyor. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Bir trabzan örüyorum. Aynı yere bir tane daha örüyorum. Her yaptığım sık iğneye 2 tane trabzan yapıyorum yani. Bu şekilde her yaptığıma 2 tane trabzan yaparak bütün sırayı tamamlıyorum. Sonra üstüne bir tek bir çift yapacağız. Sonra hiç arttırma yapmadığımız bir 3. sırası olacak. Bakın burada her sık iğneye 2 tane. Bunda bir tek bir çift yapacağız. Diğerini de hiç arttırmadan yapacağız ki daha düz durabilsin diye. Şimdi ben bunu ilerletiyorum. Fırfırımız zaten 3 sıradan oluşuyor. Her sık iğnenin üzerine 2 tane trabzan yapıyorum. Fırfırlanacak böylece. Görüntüsü de tam da aşağıda gördüğünüz gibi oluyor. Çok da tatlı bir fırfır oldu. Bakın böyle görünüyor örerken şurada. Şimdi bu sırayı tamamen her sık iğneye 2 tane olarak örerek tamamlıyorum. Sonuncuyu da yapıyorum. Bayağı fırfırlandı gördüğünüz gibi. Buradaki en baştaki başağın ortasından geçip ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Şimdi yine 3 tane zincir örüyorum. Yine aynı yere tekrar batıyorum ve aynı yerde 2 tane. Bir tek yapıyorum şimdi. Bir sonrakine 2 tane. Şimdi bir tane. Bir sonrakine 2 tane. Bu şekilde bütün sırayı öreceğim. Bir üst sırada da daha önce söylediğim gibi hiç artırma yapmayacağım. Bu şekilde bir tek, bir çift. Şimdi böyle görünecek. Böyle de uzuyor bayağı. Son sırada da dediğim gibi hiç arttırma yapmayarak örmeye devam ediyorum. Şimdi ben ikinci sırayı bitirdim. Üçüncü sırayı da aslında bitirmek üzereyim. Üçüncü sırada daha önce söylediğim gibi hiç arttırma yapmadan her trabzanın üzerine bir trabzan örerek devam ediyoruz. Ve fırfırımız tamamlanmış olacak. Bu şekilde her trabzanın üzerine bir trabzan, üçüncü sırada artırma yapmıyoruz. Ve fırfırınız tamamlanmış olacak. Ağız kısmını yapacağız çantanın.
Ve son trabzanımızı yapıyoruz. Ve en baştaki zincirin aşağının içinden ilmek kaydırmayla burayı birleştiriyoruz. Bir tane daha kaydıracağım. İpimi buradan alıyorum. Ve bir öne bir arkaya geçirerek ipimi buralarda kaybedeceğim. Polyester makremelerde illaki bir yakmak gerekiyor. İşte bu şekilde bakın çantamızın fırfırları oldu. Şimdi üstünü de ben bir yere kadar ördüm. 2, 4, 6 sıra daha sık iğne ördüm. Ve 7. sırada da sapını yapmaya başladım. Sapı nasıl yaptım? Aşağıdan en ortadaki sık iğneyi buldum, işaretledim. 10 bir taraftan, 10 bir taraftan toplam 21 tane olacak kadar ilmeği boş bıraktım. Üzerine de 25 tane zincirle geçtim. Yanlarda da 24'er tane şu iki tarafta kaldı. Sık iğne kaldı. Bakın aynı yerdeyim yine. Buraya kadar geliyorum. Ve buraya 25 tane zincir örüyorum. Beş, 10, 15, 20, zincirlerimi ördüm. 21 tane zinciri sayıp buraya işaretledim ben tığla. Buraya geliyorum. Buraya normal sık iğne yapmaya devam ediyorum. Bakın şöyle sap yeri yaptık. Şimdi buraya 3-4 sıra kadar sık iğne öreceğiz ve çantamız tamamlanmış olacak. Dilerseniz bunu uzun sapta takabilirsiniz. Ağız kısmına altın zincirde geçirebilirsiniz. Onun da güzel olacağını düşünüyorum. Bir deneyeceğim. Beğenirsem onu da sizinle paylaşırım. Dediğim gibi bu yan taraflarını sık iğne yaparak geçiyorum. Sizin sık iğne sayılarınız tabanın deliklerinden dolayı farklı olabilir. Kendinize göre, ilmek sayınıza göre ayarlayabilirsiniz. Tutmak için 21 santimlik bir boşluk bıraktım. Burası da şu anda ördüğüm kısımda 24 tane sık iğne var.
Çanta iyice büyüdü. Çekim yapmakta zor oluyor. Geldik zincirlerin olduğu yere. Her zincirin üzerine bir tane sık iğne yapacağız. Bu şekilde. Bakın. Sap kısmımızı böyle hazırlıyoruz. Dediğim gibi 3-4 sıra kadar sık iğne yapacağım. Görüntümüz de işte bu şekilde oldu. Böyle dönmeye devam ediyoruz. Ben çantamızı bitirdim. Bakın son hali de böyle oldu. Fırfırlarımız bu şekilde. Bayağı büyükle orta boy arası bayağı büyük bir çanta oldu. Bu şekilde sapımızda oldukça güzel de oturdu. Efendim yapacaklara kolay gelsin. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere diyorum.